Dostlar her yerdenizden hepinize selamlar, sevgiler. Ben Serkan Yıldız. Çok heyecanlıyım. Neden mi? Balık tutmak isteyip tutamayanlar. Meramda hayat yok, oltamın ucunda bir tık yok diyenler. Hiç merak etmeyin çünkü ben de tutamıyorum. Dostlar madem balık tutamıyorum uzmanına sormak istedim. O yüzden çok sevdiğim arkadaşlarımdan bir tanesi Murat Kalfa ile bugün beraber olacağız. Balık konusunda tam bir uzmandır. Neden diyecek olursak hemen kamerayı çeviriyoruz. Murat Kaptan karşıda. Görüyorsunuz bordasında Dikili'de balık yazıyor. Böyle bir uzman varken değerlendirelim dedik. Kaptanım sağ olsun bizi davet etti. Serkan dedi ben çare bulacağım sana. O yüzden bugün ilk defa balığa çıkacağız. Bakalım başımıza neler gelecek? Hangi balıkları tutmaya çalışacağız? Kaptan bize anlatacak. Hadi buyurun gelin. Kaptanım selam. Hoş geldiniz. Tam bir kralsın biliyorsun değil mi? Teşekkür ederim, sağ olasın. Vallahi bizi kabul ettiğin için sağ ol. Estağfurullah. Dostlarımızla birlikte balık tutmaya gidiyoruz ve ustayla gittiğimiz için de mutluyuz. Estağfurullah. Teşekkür Taktikleri ederim, çok alacağız. Hem ben öğreneceğim hem de dostlarım öğrenecek. İnşallah, inşallah. Hazırsak çıkalım o zaman. Çıkalım. Buyurun. Harikasınız. Hadi gelin dostlar. Deniz kimi zaman sakin, kimi zaman hırçın ama her zaman dost. Balık avı yalnızca oltaya takılan bir balıktan ibaret değil. Sabrın, umudun ve dostluğun ta kendisi. Aynı teknede omuz omuza durmak, rüzgarı beraber solumak, dalgaların ritminde kardeşlik kurmak. Her av biter, gün kararır. Ama deniz ve dostluk daima baki kalır. Halatlarımızı çözdük. Dikili'yi arkamıza bıraktık. Provamızda meramız. Devam ediyoruz. İlker Kaptan da bizle beraber. Kaç gündür denizdeyiz beraber. Ve kaptan koltuğunda Murat Kalfa. Dikili'de balık. Güneş batıyor. Yavaş yavaş burada hava Poyraz'a dönmeye başlayacak. Sürekli yaklaşık 1-1,5 haftadır lodos hakimdi. Tam geçiş dönemindeyiz. Önümüzdeki 2 gün kuvvetli Poyraz var. Şimdi akşam güneşinde tam öğleden beri esen havanın ve dalganın, açıktaki dalganın soluğanı bizimle beraber. Şimdi neler yapacağız? Bugünkü planımız nedir? Hangi balıkları tutmaya çalışacağız? Yöntem nedir? Hepsini konuşacağız. Şimdi kaptanıma söz vereceğim. Evet kaptanım, ne avlamaya gidiyoruz? Şimdi Dikili'yi şöyle söylemek istiyorum önce. Burası bir körfez. Haziran ayında biz burada önce kalamara başlarız. Akşamları da teknenin ışığına istavrit ve kolyoz gelir. Bugün ağırlıklı ilk başta akşam suyunda kalamar avlayıp daha sonra 10-10.30 civarında LRF yöntemiyle istavrit ve kolyoz avlayacağız. Eylül ayı itibariyle bu körfeze palamut girer. Palamutun arkasından lüfer, onun arkasına çipra girer. Aralık-Ocak ayına kadar biz bu şekilde burada balık avlarız. Daha sonra Şubat'tan sonra biz burada, yani kendim için konuşuyorum, biz amatör balıkçıyız. Biz hobi amaçlı bu işi yapıyoruz ama hobi amaçlı yapmayanlar, ticari balıkçılar burada Şubat itibariyle Mart, Nisan ahtapot avına çıkarlar. Biz tabii ticari olmadığımız için ahtapot avcılığı yapmıyoruz. O yüzden biz sadece balık avcılığı yapıyoruz burada. Yani Haziran'dan Aralık'a kadar çok güzel bir balık popülasyonu var burada. Bahar aylarında da trofe dediğimiz sinarit, işte laos, o tarz balıklara gidiyoruz. Daha çok Denizköy, Bademi tarafına gidiyoruz ona. Canlı kalamar ve canlı sübye ile. Şu an bizim körfezimiz bu şekilde. Bizim bu sayfayı açmamızın sebebi de şuydu. Ben buradayım. Arkadaşlarım sürekli balığa gidiyor, Bodrum tarafına gidiyor. Teknelere gidiyorlar. Ben diyorum ki burada balık var, niye gidiyorsunuz? Hayır, Dikili'de sadece kupez var. Biz burada, yani bu sayfa açmamızın sebebi şeydi. Hani buradaki balık popülasyonunu anlatmak, burada lüferin de olduğunu, sinaritin de olduğunu, işte kalamarın da olduğunu anlatmaktı, göstermekti. O yüzden böyle bir sayfa kurduk. Şimdilik böyle. Bakalım akşam neler olacak. Harika, heyecan. İnşallah geldiğinize değer yani. Heyecanla bekliyorum. Şöyle de bir durum var. LRF takımı yaptım geçenlerde. Hatta Evet. Murat Kaptan'la da konuştuk. Ben başarılı olamadım LRF ile. Taktiği soruyorum, bir sürü hatalar yapıyorum, lider takmıyorum gibi. Tabii ben tamamen amatör bir balıkçı değil, acemi bir balıkçı edasıyla. Aslında
balık bölümünü çekmemin sebebi de balık avcılığını çok seviyorum. Yapmaya da çalışıyorum. Ama burada yani doğru bilinen yanlışlar gibi değil de aslında Türkiye'deki hem balıkçılığı, amatör balıkçılığı geliştirmek, aynı zamanda da ustalarına sorup öğrendiklerimi de arkadaşlarımla, her yer denizdekilerle paylaşmak niyetim. O yüzden çok heyecanlıyım. Tekrar teşekkür ediyorum kaptanım. Yani şöyle bir şey, bu tecrübeyle sabit. Yani bir şeyler deneyerek öğreniliyor. Hani biz de, ben çocukluğum hep Dikili'de geçti. Limanda ısparoz tutmakla başladık. Sonra zargana derken böyle teknemiz pancar motorlu tekne. Şimdi böyle bir tekne sahibi olduk. Yani bu hobi bir hastalık gibi bir şey. Ya biz balıkçı dükkanına girdiğimizde kendimizi şey gibi hissediyoruz. Sanki böyle bir çocuğun oyuncakçı dükkanına girmiş gibi. Yani bir tane bir şey alacaksak, malzeme alacaksak bir anda Bu sevda nasıl deli bir şey? paralar verip çıkabiliyoruz yani orada. Peki sevda nasıl bir şey? Balık sevdası. Yani bu, nasıl söyleyeyim, sabah 4'te 5'te uykusuz her şeye kalkamazsınız. Ama saatinizi balık olarak kurduysanız kalkarsınız. Ve denizdeyken hiç uykunuz gelmez. Ne zaman eve gidersiniz, eşiniz bir şey söyler. Ya ben çok yorgunum dersiniz. Ama denizde olsa öyle bir şey olmuyor tabii. Bu öyle bir hastalık, öyle bir sevda yani. Harika vallahi ya. Manzaramız güzel. Devam ediyoruz. Bugün tabii yine bir sanal çapamız var. Evet. Sanal çapa kullanacağız. Bir balık bulucumuz var. Balık bulucuyu kullanacağız. Burada kalamarın yazdığını görecek miyiz? Ya da istavritin yazdığını görecek Burada miyiz? şimdi bizim belirli noktalarımız var zaten. Tabii ki yem balığı yazıyor. Kalamar da genelde yem balığının içinde oluyor zaten. Ona göre noktalarıma gideceğim şimdi. Yani yem balığını gördüğüm anda duracağım. Muhtemelen de akşam suyu biraz kalamar alırız. Ama bizim bu bölge, yani şu an gittiğimiz bölge iri kalamar yapmıyor şu anda. Biz iri kalamar için daha uzak makaron dediğimiz bölgeye gidiyoruz. Şu an istavritle avlayacağımız için o yüzden buraya gidiyoruz. O tarafta da istavrit olmuyor genelde. Anladım. O yüzden size hem LRF ile istavrit kolyoz yakalatmak için hem kalamar yakalatmak için o yüzden buraya gidiyorum. Tamamdır. Heyecanla bekliyoruz. Hadi bakalım. Keyifler yerinde mi? Her zaman. Suda olduğumuz sürece. Harikasın. Şimdi bizim kalamarda kullandığımız zokalar şu tarz zokalar. Marka olarak marka söylemeyeyim zaten şimdi de. Şurada bütün zokalarım burada. Yani yarısı burada. Öyle söyleyeyim. Hepsi marka zokalar. Renk renk. Çünkü bazen öyle bir şey oluyor ki bazı arkadaşlar şey der. Kalamar olduğu zaman hepsine vurur. Aslında öyle olmuyor. Mesela bu turuncu renk. Turuncu renge vurmuyor bazen. Kırmızıya vuruyor. Bazen maviye vuruyor. Bunun da amacı şu. Bunlar daha çok şeye benziyor. Karidese benziyor. Bir söylentiye göre kalamar günde bir tane karides yemezse olmazmış. O yüzden böyle ben bunu kurşun takıyorum ucuna. Akıntıya göre, derinliğe göre. Bazen arttırıyorum, bazen düşürüyorum. Şu şekilde yapıyorum. Misine attım ileriye. Derinliğimi ayarladım 20 metre. Şu an 20 metredeyiz. Kaç? 19,5 metredeyiz. Derinliği ayarladım. Misine gerildiğinde şu hareketi yapıyorum. Bu hareketin amacı da hani karides gibi zıplatma. Hani kalamar varsa mutlaka gelir zaten. Bir de bu hareketin amacı kalamar yan tarafından yapışıyor. Arkasında iğne olduğu için zokanın yan tarafından yapışıyor. Biz bu hareketi yaptığımızda iğneye batıyor. Çekiyoruz kalamarı. Bütün esprisi o. Harika, işte ben bunların hiçbirini yapmıyorum. Evet, neden kalamar tutamıyorum? Neden balık tutamıyorum Şimdi bir cevabını de ararken. şunu söyleyeyim. Evet, burada da daha küçük Şimdi bu sahteler var. bu benim yaptığım takım. Kendim yaptım bunu. Bunun esprisi de şu. Bunlar kalamarın bir suyu yok. Yani dipte, orta suda, yukarıda her yerde olabilir kalamar. Bunlarla atıp çekiyorum. Orta sudaki kalamarı da alabilirim diye. Şöyle bir takım yaptım kendime. Saçaksız takımdır bu. Çünkü çapada avlanıyoruz. Akışta avlanan arkadaşlar buraya saçak yapıyorlar uzun. Ben onu yapmıyorum. Ben böyle avlanıyorum. Çapada avlandığım için. Bunun da amacı dipte kalamar varsa onları almak. Zaten bu kamışı çok ellemiyorum. Bunu takıyorum buraya, bırakıyorum. Dalgayla beraber hareket ettiği için kendi kendine zaten yakalıyor. Yine bir LRF kamışı mı? Yok. Bu kamış benim tie rubber kamışım. Kendi kalamar kamışım denize düştüğü için mecburen bunu kullanmaya başladım. Bunu kullanmamın amacı da esnek olduğu için ucu. Yani kalamar geldiğinde ucu böyle esniyor. Onu görünce çekiyorum zaten. İnşallah denk gelirse gösteririz. Oltamız. Bakın burada halkaları var.
Normalde bu halkalar aşağı doğrudur. Genel Evet, kamışlarda. normal kamışlar da öyle. Bakın bu kamış da yukarıda. Neden böyle? Bu tie rubber kamış olduğu için daha hassas bir kamış, karbon kamış. O yüzden büyük balık bindiğinde tamamen kamışın her tarafına dağıtsın diye. Normalde bu spiral gibi gider bazı kamışlarda. Yani döne döne aşağı doğru iner. Bazıları da böyledir. Biz canlı sinarit takımlarında da kalın kamışlarda da bu şekilde kamışlar, makineler kullanıyoruz. Daha kolay oluyor balığı yukarıya çekmek. Harika. Bunlar şu an aşağıda görünen kırmızılar yem balıkları. Yani istavritler. Onlar akşam olduktan sonra yukarıya doğru çıkacaklar. Yani suyun 1 metreye kadar, tekneye 1 metreye kadar çıkacaklar. O zaman çıkınca saat 10-10.30 civarında av vermeye başlayacaklar. Dipteki balık yukarı çıkmaya Aynen, başlıyor. bizim teknenin ışıklarına geliyor. O yüzden av vermeye başladığında şöyle anlıyoruz. Balıklar suyun üstünde zıplamaya başlıyorlar. Zıplamaya başladıktan sonra biz DRF'ye başlıyoruz. Suyun üstünden onları alıyoruz. Çok küçük bir 1-2 gramlık kurşunlarla onları alacağız. 2 saatimiz var. Ben kalamara geçiyorum. Haydi bakalım. Rast gelsin. Avımıza başladık. Rast gelsin. Bu kalamar nasıl bir hayvan kaptanım? Kalamar istilacı bir tür. Her şeye saldırıyor. Tüm balıkları yiyor. Hatta birbirini de yiyor. Hatta geçen hafta şöyle bir şey başıma geldi. Geçen sene de başıma gelmişti de. Ufak bir kalamar oltaya takılmış. Arkasından onu yemeye büyük bir kalamar gelmiş. İkisini beraber çektik tekneye. Kalamar önce gündüz derin suda oluyor. Ava giderken av mı oldu yani? Tabii ava giderken av oldu. Önce derin suda oluyor. Bizim akşamüstü kıyıda olmamızın sebebi şu. Avlana avlana derinden kıyıya doğru iniyor. 2 metre 1 metreye kadar gidiyor bu gece. Özellikle kışın. Şu an mesela biz 19-20 metrelerdeyiz. Kışa doğru 5 metre, 6 metre, 10 metreye doğru iniyoruz kalamar yakalamaya. Çünkü sürüler halinde avlanarak kıyıya doğru geliyorlar. Mesela kalamar şu an tutarsak inşallah arka arkaya vuracak bütün oltalara. Çünkü sürü halinde geliyor. Tak 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 vuracak. Sonra bir daha vurabilir. Bir yarım saat falan vurmuyor. 1 saat vurmuyor. Sonra tekrar bir sürü geliyor. Geziyor hayvan. Tekrar geliyor. Tekrar tutuyoruz. Tekrar gidiyor. Bir 15-20 dakika bekliyoruz. Eğer şansımız varsa arka arkaya sürekli altımızda kalır. Vurur. Bakalım göreceğiz. Hadi bakalım. İlk kalamarımız tabii ki Murat Kaptan'da. Hay maşallah. Hay maşallah. Yer misiniz? Alalım mı? İlk kalamarımız geldi. Harika. Şuraya mı atalım? Hop. Kaptanım şimdi çıktık, ilk kalamarı aldın. Bir mutluluk, bir umut. Şöyle kalpte bir ferahlık oluyor mu? Tabii. İlk balık her zaman çok önemli. Peki ilk balığı atmalı mı atmamalı mı? Öyle bir şey de var ya, inanış var. Ya. İlk balığı attın. Tabii. Ondan sonra yok ya diğerlerine söyler ilk balığı atma. Ben inanmıyorum ona. Ama hani küçük olursa atarız. Değil mi? Kalamar istilacı bir tür olduğu için bu çok da küçük sayılmaz. Evet. Çünkü biraz daha küçük olsaydı atardık mutlaka. Anladım. Ama tabii ki ilk balık her zaman çok önemli. Harika. Hadi rast gelsin. Devam ediyoruz dostlar. Şu anda boşta bıraktığımız oltaya mı geldik? Evet, aynen. Dalgayla beraber inip kalkarken kendi kendine yakaladı. Murat Kaptan. Bunun da özelliği bu. Evet. Aldık kalamarı. Teşekkürler. Teşekkürler kaptan. İkinci kalamarımız da olta tuttu. Size de rastgele. Arkadaşlar güzel bir muhabbet var. Şimdi kaptanımızın doğum günüymüş. Az önce bize rastgele dedi. Ama Murat kaptan da dedi ki bugün benim hanımın da doğum günü. Pastayı kestim geldim. Öyle mi? Aynen öyle. Süper ya. Balıkçılık böyle bir şey abi. Puanı topladım hanımdan, kaçtım geldim. Buradan yengeye selamlar. Nice mutlu yıllara. Ben de burada uğraşıyorum. Bu arada eğer ki bugün bir tane kalamar tutarsam hayatımda ilk defa kalamar tutmuş olacağım dostlar. Sizle de paylaşacağım. Nasip. Evet. Gördüğünüz gibi mutlulukla ne dedim ilk kalamarımı alıyorum. Abi salataya soğan da lazım. Arkadaşlar ya dedim kamerayı açmaya çalışıyoruz. İlk kalamarımı göstereyim size. Değişik. Bu kalamarı şimdi ilk kalamar olduğu için denize geri iade ediyorum. Çok teşekkür ederim kaptanım.
Arkadaşlar, oltayı bıraktı Murat kaptan. Kaptanım ben 2 saattir aşağı yukarı uğraşıyorum. Sen oltayı bıraktın. okuyup üfleyip öyle atıyorum oltaları. Abi bizim Ama hatamız... bunu salalım mı? Bu biraz küçük ya. Salalım. Bana böyle şeylerle gelme kaptanım. Sağ olun dedim mi? Tabii ki sağ. Git. Güzellik. Teşekkürler. Arkadaşlar ben anlıyorum ki arkadaş telefonla Şu an konuşurken... öyle bir durumdayım ki. Telefonla konuşurken... Bakın. Bunu da salıyorum. Tamam geldi. Tamam abi, görüşürüz. Minnacık. Canım benim ya. Hadi sağ ol. Kaptanım bu tekne sahibine geliyor olabilir mi? Ne diyorsun? Abi vallahi ben de bilmiyorum. Biraz şansım herhalde var. Ama bu ters dönmüş. Bunu düzeltelim. Sevgili Murat şov yapıyor. Biz burada ne yapıyoruz bilmiyorum. Hadi bakalım. Devam. Murat kaptan oluyor mu böyle? Murat kaptan bir kalamar daha aldı. Şansımıza yine biraz küçük kalamarlar. Ama bunu dolma yaparız değil mi? Bir kalamarımız daha geldi. Dolmalık. Bunu da salalım değil mi? Salalım tabii ya. Büyüsün biraz. Şansa bak. Elinden kurtuldu. Gitmek istemiyor. Hayda. Git yavrum. Tamam. Tamam. Büyüyünce görüşürüz. Ve İlker'den de bir kalamar görüyoruz. Sübye. Bir sübye. O da güzel. Göbeğiyle geldi. Sübye de severiz. Bak bak Sübye de. bak. Nasıl yanıyor bak bak. Hayatımızdaki ilk kalamarı çekiyor olabilir miyiz? Ve Helal. Yapma. Kaldır oğlum, kaldır, kaçar. ve dostlar görüyorsunuz. Şöyle götüreyim. Zokayı yukarı doğru kaldırırsan düşer. İlk kalamarımızla selam verdik. Hoş geldin canım. Bu anlara siz de şahit oldunuz. Mutluyuz. Gene dedim denizden soğanı çektim herhalde. Hocam teşekkür ederim. Bu anı kaydetmiş olduk. Tebrikler. Teşekkürler. Sanırım bir tane daha kalamar geliyor. Heyecanla bekliyorum kendisini. Bakalım nasıl bir şey. Ve bir kalamarımız daha. Hoş geldin canım. Köy sandığına. Tebrik ederiz. Şeytanın bacağını kırdınız herhalde. Allah çok teşekkür ederim. Oo, vay maşallah. İlk istavritimize geldi dostlar. Şöyle yere atalım. Kuzu gibi. LRF kamışıyla. Şimdi az önce istavrit aldım kaptan. Evet. Şimdi şöyle bir takım yapıyorum. Florokarbon misinamız var. Buraya bir tane fırdönü takıyorum. Fırdönüye yakın bir tane kıstırma kurşun takıyorum. Biraz uzun mesafe bırakıp tek iğne bir tane silikon takıyorum buraya. Çeşitli silikonlar var. Böyle ayın fazla olduğu zamanlar biraz daha beyaz takıyorum. Ayın az olduğu zamanlar böyle genelde simli pembe kullanıyoruz. Ve at çek yapıyorsun. Aynen. Daha avcı oluyor böyle. Aksiyon nasıl veriyorsun? Aksiyon hemen gösterelim. LRF kamışıyla istavrit avına geçtik dostlar. Saat 10.30'dan sonra. Abi aksiyonumuz bu. Açıyorum. Atıyorum. Kurşun çok hafif olduğu için 2-3 gramlık. Şu an hava esiyor. O yüzden biraz bekliyorum batmasını, yoksa gelmez. Mesela arka tarafa doğru estiği için hava, oltayı arkaya attım. Ters yöne doğru aksiyon verip aynı anda makineyi çeviriyorum. Şu şekilde. Tabii yapay yem olduğu için
kandırmak gerekiyor. Ama tabii silikonumuz bozulduğu için bunu değiştireceğiz. Deminki balık bunu biraz bozdu. İlkerim'den bir kolyoz daha. Vallahi kolyoz. Bu kolyozda çok acayip bir şey varmış. Bildiğiniz şu baş tarafından beyni gözüküyor diyorlar. Şeffaf tepesi. Çok güzel bir balık ama. Şekli şemali. Çok güzel bir balık. Tebrikler broşum. Canımsın ya. İlker Kaptan kolyozda. Sam şey yapacağım. Kalamarımız daha var. İçinde hala su var. Sana doğru döndürürsem atacak bak. Bak tavana bak tavana. Sümük sümük yaptı. Gayet güzel. İstavritimizi aldık dostlar. Güzel bir istavrit. Büyümüş oldukça. Ne diyorsun kaptanım? Ha bu lüfer gibi sanki ama. Aa, nereye gitti bu? Bir kolyoz daha. Biraz yokmuş. Kolyoz avcısı olun başına. Evet, şimdi istavritimizin hemen arkasından bir tane kolyoz geldi. Oradan da bir istavrit geldi. Ulan dişli ya. Şey gitti. İki oltada da kolyoz var büyük ihtimal. Bol aksiyon. Gel. Kalomalar bilmiyorum duyuluyor mu? Bir kolyoz daha. Bir kolyoz daha. Ve dostlar, Murat Kalfa'yla Dikili'de balık, güzel bir av gerçekleştirdik. Gerçekten bizim için güzel bir deneyimdi. İnşallah sizin için de öyledir. Yorumlarda buluşalım. Lütfen acemi bir balıkçı olduğumun altını çizeyim. O yüzden bizim için oldukça keyifli bir gündü. Murat Kaptanıma ben çok teşekkür ediyorum. İlker Kargacı'yla beraberdik. Dostumla birlikte geldik. Bizim için gerçekten çok güzeldi. Kaptanım, kalamar tuttuk. İlker Kaptan'ın bir tane sübye tuttu. Kolyozumuz var, istavritimiz var. Gerçekten güzel bir avdı. İnşallah faydalı olmuştur arkadaşlar da. Sana da çok teşekkür ediyorum. Hatta alıyorum kameramı. Çok teşekkür ediyorum. Valla hava şartları biraz ağırdı bugün aslında. Rüzgar bayağı vardı. Rüzgar olmasaydı bunun herhalde daha fazlası olurdu diye düşünüyorum ama ben sizi Ekim ayında ya da Kasım ayında lüfere davet etmek istiyorum. Asıl balıkçılığımız o zaman olacak. Lüfer inşallah. konusunda uzman olduğunu biliyorum. Estağfurullah. Ama bu lüfer geleseye kadar bizim oynadığımız bir oyuncak gibi bu LRF şimdi. Ama asıl tabii avcılık lüferde başlayacak. Bizim için çok keyifliydi. Ekim-Kasım ayında bekliyoruz sizi. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Hem teşekkür bilgiler için ederim. hem Çok sağ teknene olun. bizi davet ettin. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Takip edersiniz dostlar. Dikili'de balık. Eyvallah. Hoşçakalın. Her yer deniz olsun. Mutlu kal kardeşim.